Merhaba arkadaşlar. Bir derste daha beraberiz. Bugün size yine değişik bir bileklik yapımı göstereceğim. Biraz zor ama çok güzel bir bileklik. Bunlar için gerekli malzemeleri söyleyeceğim. Ama öncesinde şöyle bir göstermek istiyorum size. Şu şekilde bunu istediğiniz gibi ayarlayarak şöyle şu şekilde veya böyle takabiliriz. Şu böyle. Bu bilekliği yapacağız. Ee, Şöyle yapayım. Bunun değişik renklerini çalışıyoruz. Diğer bilekliğimiz de bu. Yine aynı teknikle aynı şekilde çalışıldı bu da. Evet, gerekli malzemeleri söylüyorum arkadaşlar. 70 santim 70 santim kadar 0,80 tel. Şu telden 0,80 ya da bir de olabilir. Bir biraz sert oluyor. Aslında birlik olursa daha da güzel oluyor. 1 milimlik. Ve üstüne 30 milim tel saracağız. Bunlar kaplama tel. Şu 30 milim. 0,30. Evet. İki renk 3 numara kristal. İki renk 3 numara kristal. Şimdi şu bölümde şu aralığın içerisinde 42 adet kristal var. 4 tane 4 parçadan oluşuyor burası. Yani 168 adet alt kısım için kristal gerekiyor arkadaşlar. Üst tarafa da şu kısma da 3 dilimden oluşuyor. Oraya da 126 adet kristal gerekiyor. Farklı renklerde veya aynı renkte de çalışabilirsiniz. Ama farklı renkler birbirlerinin tonu olan renkleri tercih ederseniz daha güzel olur. Sonra bu ara kısımlara ve şuralara kullanabileceğimiz içindeki renklerden renklere yakın renklerde yine kristal ya da cam boncuk olabilir. Böyle boncuklar gerekiyor. Bunları en son yapacağız. Evet. Şimdi burada zor olan iş tabii bir de pensemiz var arkadaşlar. Bu plastik uçlu pense. Eğer uç kısımlarında kullanmak istersek bir de telimizi şu şekilde düzeltirken başka bir penseyle düzeltmeye kalkarsak telimizi çiziyor teli, deforme oluyor tel ve gerekli performans sağlanamıyor. Bunun için bu gerekli bize. Sonra bir yan keskimiz, bir karga burnu. Evet. Bir de arkadaşlar yine kıvırmak için varsa böyle bir aletimiz gerekli. Tellerimizi kesmek için ben yine bir tırnak makası kullanıyorum. Evet. Şimdi burada işe başlamadan önce birazcık bilgi vermek istiyorum. Teli üzerine tel saracağız arkadaşlar. Bunun için belki sizler daha kolay yöntem bulabilirsiniz. Daha çok işte bir mikser yardımıyla bunları sarıyorlar birbirine. Ama ben bu küçük bir parça olduğu için elimle bunu sıkarak sarıyorum üstüne. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar ve beraber yapalım isterseniz. Sizler de malzemelerinizi hazır edin ve beraber yapalım bunları. Şöyle 70 santim kadar telimizi kestikten sonra bunun ucunu şöyle bir eğiyorum önce ve bunu buraya şöyle bağlayacağım. Şu. Evet.
Bunu arkadaşlar böyle sarıyorum. Yavaş yavaş sarıyorum. Bunu işte değişik şekillerde bir yere tutturup üstünden dolayarak yapabiliyorlar. Ama dediğim gibi küçük bir parça, ona gerek yok. Böyle elimle dikkatli bir şekilde sarıyorum. Şu şekilde. Yani çok zor değil. Bunu bu kadar yaptıktan sonra mesela itiyorum böyle. Tabii çok bol olmayacak. Sıkı sıkı sarılacak. Bu şekilde devam ediyorum ben sarmaya. Aslında bilekliğin en zor yeri burası. En zor bölümü burası. Zaman alan bölümü diyelim. Bu ucunu kesmiyorum asla. Ne kadar gideceğini bilmiyorum çünkü. Bu şekilde böyle sarıyorum. Bak, arası açık kaldığı zaman bunu şöyle itiyorum ve sıklaştırıyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde sarayım. Sonra bilekliğimizin diğer taraflarını yapmaya başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar bunu telimizi diğer 30'luk telimizi 0,30 mikron telimizi sardık. Şimdi hemen örmeye başlayacağız bunu. Gene bu telimizle öreceğiz. Yani 0,30'dan şunu buradan bir kısmını şöyle alıyorum kesip. Ne kadar? 50-60 santim böyle alıyorum. Evet. Yaparken arkadaşlar şöyle bu kısımdan başlayacağım. Yani aşağı yukarı ne kadar ayırmam gerektiğini. Evet. Şöyle. Ve bu. Evet. Şimdi şu kadar ölçü söyleyeyim size. Şöyle. Evet. 25 santim kadar 25 santim kadar ayırıp buradan şu şekilde yavaş yavaş elimizle şekil vererek ben işte şöyle bir yüzük ölçerle onu yapıyorum. Siz evdeki herhangi bir yuvarlak bir şeyle de bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde bu kısmını yapıyorum. Şu kısmını. Böyle. Evet. Bunu böyle yaptıktan sonra ayırdığımız tellen şöyle bakın, bunun çukurluk veriyorum böyle bir. İstediğimiz şekli biliyorsunuz tele verebiliyoruz şu şekilde. Ve bu kısmına tutturuyorum bunu. Tuttururken şunu yapıyorum. Bunu içeri bırakıyorum. Buradan sarıyorum.
dışa doğru içinde kalacak şekilde ucunu içinde bırakıyorum. Şu kısmı içinde bırakıyorum. Ve şimdi yavaş yavaş ucunu açmaya başladım. Böyle şekil vererek. Evet. Gene pensemizle şöyle bir düzeltiyorum bunu. Evet. Bundan sonra şu kısma geleceğim. Boncuk koyacağız çünkü buraya. Ben üçlü grubumu, yani şu grubu çalışacağım. Bir, iki, üçlü grubu çalışacağım. Ona göre evet. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir ölçelim. Bizim bağladığımız nokta, böyle dönüp geliyoruz. 26 santimlik noktada bağlıyoruz. Şimdi bağladıktan sonra ne kalıyor onu görelim. Bunlar önemli. Ya da fazla sararsınız. O zaman bir sıkıntı olmaz. İstediğiniz gibi uzunluğu sonra ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi bağladığımız noktada bakın şu kısmı 21 santim kalıyor. Dönüyorum. Yani o 25 santimlik bölümü buraya kapamış oldum. Evet, 26. Santimde ben bunu buraya bağlamış oldum. Evet. Şimdi tekrar ölçelim. Bakın burası benim koluma göre, ama bu. Dediğim gibi siz daha uzun yapmak istiyorsanız ona göre ayarlayacaksınız. 21 santim oluyor. 21 santim. 4 santimi de döndü, böyle geldi. Evet. Şimdi bu şekildeyken boncuklarımızı alıyorum. Mesela buraya şu rengi koymak istiyorum. Bakır rengi bu. Bunu alıyorum, böyle iki telin arasına yerleştiriyorum. Böyle geldiğim için, bakın böyle geliyorum üstten. Bunu alıp şöyle altına, içine yerleştiriyorum. Şöyle ve tekrar dönüp gelip bunun içinden geçiyorum. Yeniden şu içinden geçeceğim. Evet. Bu şekilde ve şöyle açıyorum. Çekip bu iki telin arasına yerleştireceğim. Şu. Şimdi şurada bir telimiz var. Onu tırnak makasıyla keselim. Öbür şeyin ucuydu bu. Evet. Şimdi bunu da böyle çeviriyorum. Bunu yerleştirdikten sonra böyle çeviriyorum. Evet. Şimdi dönüyorum bir kere bu şekilde. Bir de böyle içine giriyor zaten, o çok belli olmuyor. Evet, şimdi ikinci ikiliyi yerleştiriyorum. Bir, iki takıyorum. Bunu şöyle elimle tutuyorum. Buradan dönüyorum. Böyle geldiği için.
çevirip yerleştiriyorum buraya. Ve ikisinin içinden geçeceğim tekrar. Şu. Burasının kırılmamasına dikkat etmem gerekiyor. Şöyle. Ve oturtacağız bunu buraya. Şu. Tekrar arkasından geçiyorum. Buradan bir daha bir tur yapıyorum böyle. Bu tellerin arasına o teli yerleştiriyorum. Döndüğüm teli. Evet, şimdi üçüncüyü yapacağız. Yani 3 boncuklu. Evet. Şu. Tekrar 3 tane alıyorum. Üç tane aldım. Buraya böyle yerleştiriyorum. Şu. Bu üstten geldiği için alta veriyorum bunu. Döndüreceğim. Ve içinden geçeceğim. Şöyle. Üçünün. Bu şekilde. Telimizi kırmadan bu şekilde yerleştireceğiz. Şimdi bunu da alta veriyorum. Şöyle. Bunu tekrar sarıyorum. Bir kere sarıyorum böyle. Şu. Şimdi dördüncü gruptayım. 4 tane. Aldım. Üstten bakın bu böyle alttan çıktığı için böyle geliyor. Üstü sardım. Bunu alta alıyorum. Şöyle döndürdüm. Şöyle. Şimdi bunu çevireceğim. Ve hepsinin içinden geçeceğim. Ucunu şey yapalım. Biraz şöyle tutabiliriz. Önce çünkü çoğaldıkça geçmemiz biraz daha zorlaşabiliyor. Ucunu düzeltelim. Düz tutalım. Evet, şimdi bunu azıcık ucu çıktıktan sonra böyle yavaş, dikkatli bir şekilde böyle şu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Şu. Şimdi buradan geri döndük. Yani teli sardırıyorum. Böyle gidip üstünden ya da altından girip üstünden çıkıyoruz. Yani tam tersini tam bu ana teli sarıyoruz. Tekrar bakın bunu böyle yaptım. Evet. Hep de elimizle düzelterek, şekil vererek gidiyoruz. O sonunda hani her seferinde böyle düzelttiğimiz için de en son bittiğinde şeklini almış olacak. Şimdi beşincideyim. 5 boncuk takacağız.
Evet, dışarıdan geldim. Böyle bakın. Şimdi bunun içine şu şekilde buradan giriyorum. Şu an. Böyle tuttum bunu. Beşinin birden. Şu. Dikkat. Çekip oturtuyoruz. Şu döndüm. Evet. Şimdi bir daha dönüyorum. Şu an. Ve altıncıdayım. Bu şekilde. Şimdi altıncı. Evet. 6'yı da yerleştireceğiz. Sonra geri döneceğiz. Yani 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde. Bunu gene bakın böyle koyduktan sonra böyle değil. O altından alacağım. Döndüreceğiz. Gene bunların içine altısını birden. Evet. En önemlisi burada teli kırmamamız. Burada da bu. Şöyle dursun. Biraz takılır gibi olunca bir ileri doğru alabilirsiniz. Sonra gelip yerleştirelim. Bir yardım alabiliriz. Şöyle. Şunu yapalım. Takılır gibi oluyor. Evet. Yerleştirdik. Çok çekmeyin. Şu. Bu şekilde. Şimdi beşinciye. Çünkü altıdan sonra geri döneceğiz. Yavaş yavaş da şekil böyle böyle olmaya başlıyor. Daralacak şimdi. Şimdi burada genişlerken daraltmaya başlıyoruz. Şuradan bir, tekrar şöyle iki. Evet. Beşinciyi takacağız. Boncukların kırık olmamasına dikkat edin. Teli keser. Bazıları çünkü yandan böyle kırık gibi duruyor. Onlara dikkat etmemiz lazım. Evet, maalesef. Evet. 5. Şimdi bunu koydum buraya ve boyun ayarlayacağım. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Tabii altından geçiriyorum. Buna bu şekilde. Evet, elimizle şekil vererek şu evet, şimdi geçiyorum altına ve çeviriyorum yine.
Şimdi ben bunu yavaş yavaş tam tersini yapayım. Evet. Çünkü şimdi 4'ü yapacağım. Bu kısmı bitirip tekrar nasıl başlıyorum ona gelelim. Evet, şimdi son bir tanesi kaldı. Onu göstermek istiyorum. Çünkü burada telimizi yok edeceğiz. Şuraya geldik. Şu. Şimdi bunu gene geri dönüyorum. Şuradan böyle geri dönüyorum. Evet. Bundan sonra şuradan bir daha 2 kez şöyle dönüyorum. Ve yeniden bunun içinden geçeceğim. En son. Ve bir kere daha dolayalım. Yani bir daha çıkmaz. Çünkü orada keseceğiz onu. Yani 2 kez dolayalım. Bir kere doladık. Bir daha dolayalım. Sonra tekrar bunun içinden geçelim. Üçüncü kez geçmemiz biraz zor oluyor ama geçiyor. Şu. Şöyle. Bir yardım alalım. Şöyle. Evet. Bunu geçtikten sonra sıkı, evet, şöyle bunu burada kesiyorum. Yine tırnak makasıyla tam ucundan kesiyorum. Azıcık da geri ittirdim ucunu da. Evet. Çünkü takılmaması gerekiyor. Şimdi yeni halka için yeni tel kesmem gerekiyor. Her bir hani aynı şeyle devam etmeyin. Çünkü bu tel deforme oluyor belli bir süre sonra. O nedenle mümkünse her bir dilimi e, değiştirerek yapalım. Evet. Şuradan aldım. Yine bunu böyle bakın aldım. İçine yerleştiriyorum. Şöyle. Ve buradan başta yaptığımız gibi şu şekilde duruyor. Şöyle başta yaptığımız gibi içine alıp böyle azıcık sarıyoruz. Evet. Tamam. Bu şekilde. Şimdi gene buraya aynı bunu yapacağız. Aynısını yapacağız. Evet. Bunu uç kısmını buradan keselim. Evet. Bir taneyle başlayacağız. Yine bunu alttan vereceğiz. Şöyle altına veriyoruz. Bu bunun altından geliyor. Alttan geliyor. Böyle. Evet. Aynı şekilde bunu tekrar getiriyorum. Buradan geçiyorum. Biraz açalım. Tam içine yerleştireceğiz çünkü. Bunu böyle tekrar şu. Evet. Bu
şekilde yerleşti. Şimdi bunu şöyle yapalım. Evet. 2 yaptık. Şu. Evet, ben şimdi 3 dilimimi de bitireyim. Çünkü sistem aynı. Üstüne nasıl döneceğiz onu görelim. Evet arkadaşlar, şimdi 3 dilimimizi bitirdik. Ama ben burada şöyle bir şey yaptım. Bunlarda normal şartlarda üçlü grupta yani şu üçlü grupta 6 tane 2 kere 6 koydum. 2 kez mesela e, şurada mesela 2 kez 6 koydum. Burada öyle bir şey yapmadım. Ama bu bölümde 2 kez 6 koyup 42 tane her bir dilimin içine 42 adet kullanacağım. Burada ise her bir dilimde 36 tane oldu. Ha, bu biraz girintili çıkıntılı. Ben size tam bir formül olsun diye bu şekilde yaptım. Evet, burada yani 168 adet bakır veya mavi hangisi varsa elinizde. Şuraya mesela şimdi ben mavi kullanacağım. Bu kısma da bakır kullandım. Bu alttaki 3 dilime 108 adet bakır kullandım. Şu anda bakır rengi kristal kullandım. Evet, bunlar 3 milim kristal. 3 milim kristal. Siz bunları ince olabilir, Çin kristali olabilir, Çek kristali olabilir. Yani bunlardan da yapabilirsiniz veya 0,8 düzgün kum boncuk olabilir. Bunları kullanarak düzgün ama bu 0,8'ler mutlaka düzgün olmalı arkadaşlar. Böyle dökme boncuklar var biliyorsunuz. Onlar her biri farklı boyutta olduğu için oturmayabilir. Evet, şimdi devam ediyorum ve böyle bir bilgi vereyim size. Şöyle gelelim. Bundan sonra yavaş yavaş gelip bu iple, tek iple bitirmeye çalışacağım. Buna ip dediğim tabi tel. Evet, bunu sarıyorum böyle. Gene. Bu arayı bir süsleyeyim istedim. Şöyle. Evet. Daha büyük yapacaksanız yine dediğim gibi ortaya altılayabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu şöyle alalım. Buraya bir tane büyük boncuk koyacağım. Yani her şeyini bitirip burada tamamlayıp bitireceğim. Şuraya mesela büyük mavimizi koyabiliriz. Şöyle bir tane mavi koyalım. Ve düzeltelim bunu mavinin şekline göre. Şöyle sarsın onu. Şimdi üstten bu alttan geldi. Bu üstten gelsin. Bakın burada şöyle alttan geldiği için bunu üstten alıp çeviriyorum. Şöyle ve bunun içinden yeniden geçiyorum. Şu. Yani benim onu birebir yapmam şart değil. Böyle e, değişik şeylerde, süslemelerde yapabilirim. Evet, şimdi buraya geldim. Tekrar bir döneceğim. Bir tane daha döneceğim. Çünkü boncuğumun içi büyük deliğe geçebilirim. Şu. Tekrar bir döneyim. Evet.
Şimdi bunu buraya yerleştirdikten sonra şöyle şu şekilde evet. Evet. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra şöyle bir sarıyorum bunu yine. Şu şekilde. Evet. Sonra buraya bir boncuk daha takacağım ben. Önce şunu böyle bir söküyorum. Biliyorsunuz bunu biz sarmıştık. Bunu böyle bir çıkartıyorum. Bu şekilde, çünkü onun üstünden boncuğumuz girmez. Şunu takacağım buraya. Şöyle. Evet. Biraz daha. Şimdi bunu takacağım ama bunu tekrar saracağım ben. O nedenle önce bunu geçiriyorum. Sonra bunu geçiriyorum. Şöyle. Şu. Sonra bunu tekrar sarıyorum. Böyle sarıyorum. Evet, yeniden bunu saracağım. Evet, bunu bu şekilde sardık. Şimdi uç kısmını şöyle hafif şöyle kıvırdım. Bu duruyor. Evet, bunu tekrar şöyle yapıp bunu da bunun üstüne böyle kapatacağız. Evet. Sonra bunun takılmaması için güzel yedirip bunu buraya saklayacağız. Evet. Altta kalsın bu. Şöyle, yani bunun alt tarafında kalırsa şu şekilde, evet. Bunu da buraya bastıracağız. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu buradaki ucunda da biliyorsunuz telimiz var. Onu da yok edelim. Evet. Evet, şöyle bir iğne yardımıyla kendimize bir yer açalım önce. Şöyle. Sonra bunu getirip buradan sokalım. Şu şekilde. Evet. Sonra bu kısmına bastıralım. Ve evet. Ve bunu keselim. Dibinden. Evet. Sonra bunu da yine böyle. Yani hiçbir şekilde şöyle ellediğimizde tel elimize batmaması lazım. Evet, bunu da hallettikten sonra şimdi bu uç kısmı oldu. Şimdi uzunluğunu ayarlayacağız tabii ki. Şöyle. Evet. Burası önemli. Çünkü bu kısma bir de
kapama yeri yapacağız. Şöyle. Şöyle yapacağız. Burayı bağladıktan sonra, çünkü bu böyle durup şöyle, yani şu kısma buraya geçecek. Şöyle. Böyle olacak. O nedenle buraya güzel bir şekilde ayarlamamız gerek. Çok büyük olmaması lazım. Çok küçük olmaması lazım. Evet. Bunu şöyle böyle bakacağız. Ben şimdi kendi koluma göre bunu ayarladım. Baktığımda bununla aynı ölçüde. Burası da çünkü kıvrılacak. Aynı ölçüde. Şimdi telimizi yine alıp saracağız ve şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi dörtlü, yani şu dörtlü grubu yapacağız arkadaşlar. Bunda hep ikişer tane altı var. Yani şurada 6 6. Burada ne yapıyorduk? Bir tane 5 yapıyorduk. Sonra 6 yapıyorduk. 6 5 4 3 o şekilde gidiyordu. Burada öyle değil. 2 tane 6 yapacağız. Sonra 5 4 3 2 1 yapacağız. Evet. Şimdi bu kısma, kapama kısmına geliyoruz. Yine şöyle içine alıyoruz bunu. Buraya güzel böyle sarıyoruz. Sıkı sıkı. Şu şekilde olacak bu. Böyle böyle. Buraya geldiğimde tekrar bu boşluklar böyle dolarak gidecek. Bunu da böyle yapacağız. Şöyle bunu da buraya yapacağız. Böyle böyle olacak. Evet. Önce burayı bir yapalım. Şimdi bir tane doluyoruz. Gene 30-40 santim kadar kestim. 30 0,30'luk telimi. Evet. Şuradan geldim. Bir tane alıyoruz. Şöyle koydum. İçinden geçiyorum. Şunu keseyim. Elime dolanmasın. Şöyle. Getiriyorum. Bunun içinden geçiyorum. Bu. Şimdi bunu geçelim şuraya. Yavaş yavaş açacağız. Şimdi arkadaşlar böyle ikili, üçlü, dörtlü, iki altılı şeklinde gidiyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Bakın 2, 4, 6. Buraya bir tane daha 6 koyacağım. Ondan sonra devam edeceğim. 5, 4 şeklinde devam edeceğim. Şimdi tekrar bir 6 koyuyorum. Bu şekilde.
Bu şekilde ikinci altımızı da buraya yerleştireceğiz. Alıyoruz. Buradan dönüp böyle. Sonra yine aynı şekilde 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde azaltıp burada tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, bu dilimi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi bunu yine bu tek boncuğun içine girerek yok edeceğim ipimi ve yeni bir ip ekleyeceğim. Evet. Bundan sonra biraz şu kısımda zorlanıyoruz. Onu bir kolay yolunu göstereceğim size. Nasıl yapmanız gerektiğini. Şimdi ben bunu buradan tekrar takayım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu burada yok edeceğim. Ama tam oturması için şöyle yapıyorum. Dediğim gibi aldıktan sonra çekiyorum. Tam tamına buraya oturuyor. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunu bir kere daha şöyle içinden geçeceğim. İçinden şöyle dolayayım. Evet. Bunu da şuradan geçip şu şekilde burada kesiyorum. Evet. Bunun uç kısmını da böyle bastırıyorum içine. Evet. Şimdi tekrar ip kesiyorum. Ya her dilim için ayrı ip kesiyorum. Yani ayrı tel kesiyorum. Tabii iplerle çalıştığım için ağız alışkanlığı oluyor. Evet, şöyle. Şimdi yine bir 30 santim, 25-30 santim keselim. Evet. Şöyle. Bunu şöyle yapıyorum. Yine elim şurada duruyor bunun ucu. Ve yine sarıyorum buraya. Bu sefer bu aralardan alıyorum arkadaşlar. Mecburen. Böyle. Bir dakika. Şöyle bırakayım biraz daha. Kayıyor çünkü. İçinde kalacak ek kısmı. Böyle. Evet. Böyle bu şekilde biraz saracağım bunu. Yine bunu yaptıkça açacağım ben. Şöyle düzeltelim. Düzgün durması lazım. Belki sizlerin bir fikir veririm. Farklı şeyler çıkarırsınız. Ya bunlar biraz zor tabii ki zor bir çalışma. Ama güzel yani gerçekten çok kullanışlı bir bilezik oluyor. Evet. Şimdi buradayken dolanıyorum. Şöyle bir sıkı tutturdum ben onu. Yine şöyle açıyorum. Buraya birden başlayacağım. Aynı şekilde. Evet. Yani diğer dilimler de bunun gibi gidecek. Şöyle. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Bu alttan geliyor. Bunun içine gireceğim şimdi. Bakın şuradan. Evet.
Şuraya giriyorum. İkisinin arasına. Buradan döndürüyorum. Buraya gireceğim. Şöyle. Buraya iğneyi koyuyorum şimdi böyle. Çektiğimde kırılmasın diye. Evet. Şöyle. Çünkü burada zor oluyor gitgide çalışmak. Şuna böyle bir kalın iğne. Böyle. Sonra ucunu getireceğim ve böyle yerleştireceğim. Evet. Dönüyorum. Bir. İkinci de ikinci sırayı koyacağım. Evet. Aynı bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. 4 dilimimizi de tamamlamış olduk. Mavilerimizi yerleştirerek. Şimdi bitirme son bölümdeyim. Evet. Şimdi bu tarafı nasıl yapacağız? Ona bir başlayalım. Şimdi şurayı yine normal sarıyorum. Bunu açalım. Yani böyle bir düzen, hani belli bir şeyde değil. Ne yakışıyorsa, nasıl yakışıyorsa o şekilde koymaya çalışıyorum. Böyle bir standart yok yani. O anda nasıl boncuklar dizmem gerekiyor, işte nasıl dizayn etmem gerekiyor. Oraya bakarak, oraya ne uyuyorsa o şekilde yapıyorum. Tabi burada dikkat edeceğim husus şu kısmın ön tarafın açık kalması. Çünkü burada olduğu gibi buraya kancamız girecek. Şuradaki kancamız girecek. O nedenle o kısmı açık bırakıp diğer bölümlerde istediğim gibi boncuklarla, iri boncuklarla dolduracağım. Şimdi bunu böyle yaptık. Evet. Şöyle yapabilirim. Bir tane böyle alayım. Şöyle. Evet. Bir tane belki bundan veya bir o tarafa bir bu tarafa bunları koyabilirim. Evet. Yapalım. Evet, bunları şu şekilde koyup şöyle çapraz gene böyle içeriden alın çünkü o dışarıdan geliyor. Böyle. Ve ben yine bunların içinden geri dönüyorum. Evet. Evet, bu şekilde çıkıyorum şimdi. Tel böyle dolandı. Bunu tutuyorum. Yine böyle. İğne koyabiliriz yine. Şöyle. Bunu biraz geride durmasını istiyoruz. Şöyle. Gene içeri gireceğim. Şöyle ve turlayacağım şimdi. Keselim. Bir tane daha buraya koyabiliriz. Geçelim böyle.
Bir tane daha döneyim. Belki buraya şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane bundan bir bakacağız. Böyle bir koyalım bakalım orayı dolduracak mı? Büyük geldi. Evet, büyük geldi. O zaman bunu çıkaralım. Bir tane koyabiliriz. O zaman maviyi koyalım yine. Evet, bu şekilde. Bunu da yine geri döneceğim. Bunu içinden çıkmam gerekiyor. Şu kısma küçük bir boncuk koyayım. Şuraya gireyim bir önce. De buraya küçük bir boncuk koyalım. Mesela bu sığar mı bir bakalım tek başına. Şöyle olur. Bu biraz formunu bozar. O nedenle öbür küçüklerden koyalım. Bunu koyalım şöyle. Evet. Bunu da gene döndürüp içinden geçelim. Bu şekilde telimi yok edeceğim. Dolanıp buraya tekrar bir şey koymak istersek yine mesela buradan şu kısma bir şey koyabiliriz. İlerleyip gelebilirim oraya. Mesela buradan araya şöyle veya buraya çıkabiliriz.
Şöyle koyalım bunu. Biraz dar oldu arkadaşlar. Olmadı. Devam edelim o zaman. Buraya geldim. Buraya geldikten sonra şunun ikisinin içinden ya da birinin içinden çıkıp evet, şöyle ikisinin içinden geçelim. Burada uç var, onu şimdi keseceğim. Evet. Şöyle keselim. Buradan da şöyle tekrar bir boncuk koyabiliriz. Şu şekilde. Bir tane daha koyabiliriz. Küçük bir şey olabilir. Böyle yapabiliriz. Dolayalım. Evet, bu biraz büyük olacak. O nedenle şurada böyle bitirebiliriz bunu. Evet. Geri dönüp tekrar içinden geçip bitirebiliriz. Evet. Şöyle geçelim. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi buraya bir şey yapacaksak onu yapalım. Şu kısma. Böyle. Bu iple, aynı iple ya da işte telle ucunu biraz keselim, şey oldu. Buradan mesela bunu koyalım. Bizim bir tane bunu koysak. Koyalım böyle. Evet, şu şekilde çevirelim. İkisinin içinden geçelim. Şimdi tekrar şuradan dolanıp bunu da buradan bir delik açalım şuraya. Şöyle rahat geçebileceğimiz. Şöyle geçtik. Bunu şöyle bastırayım. Evet. Şuradan kesiyorum. Evet. Burayı da tabii şu anda telle bağlayacağız. Bunu önce bir keselim. Yine
bunu sökelim. Sardığımızda. Evet, oraya kadar gelsin. Bunu yine plastik uçlu pensemizle azıcık düzeltelim. Bunun ucunu alalım. Evet. Gene mavi boncuğumuzu takalım. Buraya gelelim. Bunu da buna takalım. Şöyle. Evet. Bunu bir saralım buna. Evet, bunu sardık. Şu şekilde. Burayı şöyle yapalım. Küçük bölümüyle hafiften şöyle kıvırdık. Sonra bunu alıyoruz. Böyle kendi çevresinde şu şekilde çeviriyoruz. Böyle çevirdik. Evet, bunu şimdi kesebiliriz. Bunu da boncuğumuzun üstüne böyle yatırıyoruz. Şu şekilde. Evet. Şimdi bu kısmını da bağladıktan sonra veya bunu daha şey olması için böyle de tutabiliriz. Hani bir yere takılmasın diye. Evet, bir tane tel alalım. Onu da bağlayalım. Buraya. Evet. Böyle sarıyoruz. Bu şekilde. Sonra bunu şöyle yapalım. İçinden geçeyim. Şöyle. Evet, bir yer açalım azıcık. Evet, şuradan. Geçtikten sonra biraz çekiyorum. Evet, işte katlandı böyle. Evet. Hiç acele etmeden yapmak gerekiyor. Sakin, yorulunca bırakın. Evet, bunu da aslında uzun bırakıp belki aradan geçebilirdik ama şimdi şuradan geçmek istiyorum. Çünkü takıda ergonomi çok önemli. Eğer bunu alan kişi ya da takan kişi rahat takamayacaksa işte bir yerlerine kapaması takılıyorsa ya da tel takılıyorsa bir anlamı yok. O nedenle alan kişi rahat rahat kullanıyor olmalı ve bozulmamalı. Evet, şimdi bu sıkı oldu. Araya geçti. Şimdi bunu arkadaşlar kesiyorum. Evet. Bu şekilde tekrar şunu da böyle sıktım. Evet. Şimdi
bu böyle duracaksa bunu kolumda şöyle bükeceğim. Şöyle şu şekilde şekil veriyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra şu kısmına şöyle, evet, bunu da şöyle yapalım. Böyle. Bakalım şimdi. Evet. Belki şu kısımları da boncuk konabilir. Yerim var çünkü. Böyle. Veya böyle veya böyle. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Ee, Birazcık uğraşmalı bir iş. Evet, ama sonucu güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, evet, bir dahaki derse görüşmek üzere.